Kabuslar durağına hoş geldiniz. Gulyabani. Ah, Gulyabani. Türk halk efsanelerinin puslu kabusu. Sislerin içinde beliren, dualara alayla gülen, karanlığın yürüyen gölgesi. Ama onu sadece masallarda bıraktılar, değil mi? Şimdi sana onun unutturulmuş yüzünü anlatacağım. 1 Eylül akşamı, İstanbul'un çeperinde bir TOKİ dairesinde yaşayan üniversiteli gençler ortak bir rüya görmeye başladı. Her gece biri üst kattaki dairenin penceresinden sarkan devasa bir kol gördüğünü anlatıyordu. Oysa en üst katta kimse yaşamıyordu. İlk önce Emre sabahları çöp kutusunda ince, sert siyah tüyler bulmaya başladı. Ardından Zeynep elektrikli süpürgenin içinden uzun siyah saç telleri çıkardı. Ama bu saçlar canlıydı ve her hareketleri pis koku yayıyordu. Sonra Ferhat, geceleri uykusunda tuhaf, anlaşılmaz kelimeler mırıldanmaya başladı. Uyandırıldığında hiçbir şey hatırlamıyordu. Ancak sabahları sanki biri parmaklarını bastırmış gibi yüzünde mor lekeler belirmeye başlamıştı. Bir gece hepsi aynı anda uyandı. Saat tam 3:33'tü. Tavanda çıtırtılar, yerden gelen mırıltılar ve ardından tek bir kelime. "Beni unuttunuz." Emre korkuyla bilgisayarını açtı ve internet forumlarında araştırmaya başladı. "Köyde büyüyenler bilir" başlıklı bir yorum dikkatini çekti. Eğer bir dairenin penceresi karanlıkken içeri bir yüz bakarsa, dua etme. Dua edersen seni fark eder. Sus, ışığı açma. Kapını kıble yönüne çevirmediysen artık çok geç. O gece Ferhat delirdi. Gözlerinde tuhaf bir kararlılıkla, hiçbir şey söylemeden sobaya yürüdü. Elini çırılçıplak kor halindeki soba demirine bastı. Teni demirin üstünde bir anda yapıştı. Önce sessiz bir tıslama duyuldu. Sonra sobadan mide bulandırıcı bir koku yayıldı. Ferhat boğazını yırtarcasına bir kahkaha patlattı. Öyle yüksek, öyle hayvansıydı ki insan sesiyle açıklanamazdı. Sanki gülmüyordu. Sanki içinde başka biri, başka bir şey onun ağzını ödünç alarak kahkahalar atıyordu. Ferhat'ın gözleri bir daha eski haline dönmedi. Konuşamıyor, kelimeler boğazında düğümleniyordu. Hastaneye götürdüklerinde boğuk bir nefesle sadece şunu mırıldanabildi. O Gulyabani. Zeynep apartmanı terk etti. Ama her taşındığı yerde pencereden o uzun kol tekrar sarktı. Sonra başka şehirlerde, başka evlerde, başka gençler aynı şekilde uykusunda titremeye, aynı kabusu görmeye başladı. İstanbul, Ankara, Kayseri, Rize, kameraların yakalayamadığı ama aynaların asla saklayamadığı bir varlık artık şehirdeydi. Artık köylerde değil, apartman boşluklarında inliyordu Gulyabani. Çünkü onu unuttular. Dualar değişti. Ama o hiç gitmedi. Yalnız kaldı. Ve şimdi hatırlatmaya geldi. Zeynep en son Erzincan'a taşınmıştı. Sessiz bir mahallede, yaşlıların hala cin saati dedikleri vakitte kapı kapatan bir sokakta. Camın önüne Kur'an-ı Kerim koydu. Seccadeyi kapıya serdi. Fakat rüyalarında yine o yüz, uzun, zifiri sakallı, gözleri olmayan, ağzı olmayan ama fısıltısıyla içini çürüten bir varlık. Bir gece yaşlı bir komşusu ona eski bir dua verdi. Bu dua Anadolu'da sadece unutulanlar için okunurdu. Kağıtta tek bir satır vardı. Onu doğudan çağıranlar batıdan susturamaz. Zeynep anlamadı. Ama rüyasında o korkunç varlık bu kez konuştu. Onu unutmuştunuz.
Ama o sizi hiç unutmadı. Sabah kalktığında aynaya baktı. Yüzü bembeyazdı. Dudaklarının kenarında kara balgam izleri vardı. Banyoda aynanın buğusuna tek bir kelime yazılmıştı. Ev. Zeynep İstanbul'a döndü. O ilk TOKİ dairesine. Apartman terk edilmişti. Her dairenin kapısı açık ama içi bomboştu. Sadece bir yerde ışık yanıyordu. En üst kat. Kapıyı açtığında içerisi karmakarışıktı. Duvarlarda Arap harfleriyle yazılmış garip dualar, tavanda asılı tesbihler. Odanın kapısını araladığında içeriden yükselen o koku yüzüne tokat gibi çarptı. Sıcak, boğucu, çürümüş et, kan kokusu. Ağır, kalın bir sis gibi dışarıya yayılıyordu. Arkadaşları hepsi yerdeydi. Çürük bedenlerin üzerinde uçuşan sinekler, ağızlarına dolan böcekler. Zeynep'in dizlerinin bağı çözüldü. Kapıdan kaçarcasına çıkacakken aynadan onu gördü. Gulyabani artık bir silüet değil, şekil almıştı. Ama insan gibi değildi. Omuzları geniş, bacakları keçi gibi, ayakları ters dönüktü. Başında sarık vardı ama yüzü karanlık, parlayan kocaman gözler. Sesi rüzgarın mezar taşına vurması gibi. Ben unutulan duaların içinden doğdum. Siz beni susturmadınız. Siz sadece beni modası geçti sandınız. Beni çağıranlar susturacak nefesi çoktan kaybetti. Çünkü o artık burada. Zeynep hareket edemiyordu. Sanki biri bacaklarını yere çivilemişti. Bir anda ayaklarının altından ince bir sıcaklık yükseldi. Önce ayak parmaklarının arasına doldu. Zeminin çatlaklarından sızan koyu kanın yavaş yavaş odayı doldurduğunu gördü. Yaratık Zeynep'e yaklaştı. O pis kokuşmuş elini kızın alnına koydu. Zeynep'in nefesi kesiliyor. Gözleri bembeyaz oluyor. Kulaklarından kanlar geliyordu. Ne kadar zaman geçti kimse bilmiyor. Zeynep her gece beyaz hastane odasında o duayı baştan yazıyor. Ve şimdi o Gulyabani sadece rüyalarda değil, TikTok'ta, apartman bodrumundaki lambanın bir kez yanıp sönmesinde ya da sessiz bir sokakta yürürken duyduğun o ikinci ayak sesinde. O artık burada.